Yargıda bomba gibi bir bölümün ardından yeni bölüm ve özellikle Mercan'ı kimin kaçırdığı merakla bekleniyor. Birazdan dikkatle dinlemeniz gereken çok önemli detaylardan bahsederek bu konuya açıklık getireceğiz. Yeni başsavcı Nadide, Eren'in sevgilisi Dilek, Dilek'in ablası Filiz, yeni savcı Efe ve avukat Nil. Bu karakterlerden hangileri bomba sırlar saklıyor? Mercan plajdayken bir anda nasıl kayboldu? O sırada olay yerinde bulunan Macit kimdi? Ve Macit'le görüşmeye giden Merdan dedenin amacı neydi? Öte yandan yeni bölümde çok bomba bir olay daha yaşanacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. 3. sezonu başlar başlamaz heyecanın üst düzey olduğu yargıda Ilgaz ve Ceylin kızları Mercan'ın acısını yaşarken yeni bölümde onlar için umut ışığı olacak bir işaret ortaya çıkacak. Bu nedenle Ilgaz ve Ceylin artık Mercan'ı kimin kaçırdığını, nerede olduğunu bulmak için birlikte hareket etmeye başlayacak. Peki Mercan nasıl ortadan kayboldu ve kim kaçırdı? İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesinden başlayalım. Ceylin plajda Ilgaz'a bizi yalnız bırakma dedi ancak olanlar oldu. Bu nedenle Ilgaz'ı suçlayan, aynı zamanda kendini de sorumlu tutan Ceylin şu an Mercan'ın ölmediğine inanan tek isim. Plajda Ilgaz pizza almaya gittiği sırada Pascal'ın çıkardığı karışıklığı fırsat bilenler anında Mercan'ı kaçırdılar ve denizde kayboldu süsü verdiler. Birazdan bahsedeceğim bu kişiler intikam amacıyla Mercan'ı kaçırdı ve Ceylin ile Ilgaz'ı yakından takip ediyorlardı. Mercan ise kaçırıldıktan sonra beyni yıkanarak başka birini annesi sanmaya başladı. Peki kim bu kişiler? Mercan'ı kim, neden kaçırdı? Şimdi gelelim bu konudaki bomba detaylara. İlk olarak Başsavcı Nadide ve Savcı Efe ile başlayalım. Geçtiğimiz bölümde bu iki karakter, özellikle Başsavcı, büyük bir şüpheli olarak gösterildi. Yaptıkları gizli saklı işler ve şüphe uyandırıcı hareketler nedeniyle akıllara Mercan geldi. Fakat ben bu iki ismin de Mercan'ı kaçırdıklarını düşünmüyorum. Tam aksine bambaşka dertleri var ve uğraştıkları işin Ilgaz'la, Ceylin'le, Mercan'la alakası yok. Başarılı senaristimiz Sema Ergenekon önceki sezonlarda da bu şekilde birçok karakteri şüpheli olarak göstermişti. Yine aynı şekilde şüpheli olarak gösterilen Başsavcı Nadide ve Savcı Efe karakterlerinin bu konuda masum olması bekleniyor. Başsavcı Nadide sert ve disiplinli yapısıyla dikkat çekti. Bunun nedeni ise geçmişte yaşadığı bazı büyük acılar. Şimdilerde ise uğraştığı işin kendi acısıyla ilgili olması muhtemel. Savcı Efe ise mesleğine aşık, hatta Ilgaz'a hayran olan biri. Bu karakterin sahip olduğu kleptomani yani çalma hastalığından önceki videomuzda bahsetmiştik. Hediye paketi yaptığı oyuncakları ise bambaşka birine götürüyor olabilir. Kısacası muhtemelen bu iki karakterin Mercan'ın kaçırılmasıyla bir ilgisi yok. Aynı şekilde avukat Nil'in de bu olayla bir alakası yok. Şimdi gelelim asıl bomba karaktere. Önceki videomu izleyenler bilir. Mercan'ı kaçıran kişinin çok yüksek bir ihtimalle Dilek'in ablası Filiz olduğundan nedenleriyle birlikte bahsetmiştik. Geçtiğimiz bölümde de bu konuda kritik detaylar verildi. Filiz'in Dilek'in evinde fotoğrafının olduğunu görmüştük. Hatta Dilek bu konuda Tuğçe'ye "O kişi benim ölen bir arkadaşım" diyerek yalan söylemişti. Yine benzer şekilde Filiz karakterini geçmişte Ceylin'in baktığı davada mahkeme salonunda görmüştük. Geçtiğimiz bölümde şu önemli detay dikkatleri çekti. Flashback sahnesinde Ilgaz ve Ceylin televizyonda haberleri izlerken tam o sırada bir iş adamının önce ailesini sonra kendisini vurduğu haberi gösterilmişti. İşte bu iş adamı Ceylin'in baktığı davada orta yolu bulamadığı karşı taraftan biriydi. Bu kişi yüklü bir ödemenin altına girmişti. Bunun altından kalkamadılar ve önce ailesini sonra kendini vurdu. Bu olayın ardından karşı taraf Ceylin'den intikam almak için harekete geçti ve Mercan'ı kaçırdılar. Çok büyük bir ihtimalle Mercan'ın anne diye seslendiği kadın mahkeme salonunda gördüğümüz Dilek'in ablası Filiz çıkacak. Dolaylı olarak Dilek de bu işin içinde ve belki de Eren'le bilerek sevgili olmuştur. Ancak Eren'i gerçekten sevdiği açıkça ortada. Bir diğer ihtimalimiz ise az bir ihtimalle olsa Ömer veya Haluk ihtimali. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi gelelim Merdan Dede ve Macit mevzusuna. Mercan'ın kaçırıldığı yerde Macit'i gördük. Sonrasında ise Merdan Dede'nin kılısına yakışır bir şekilde bu olayın peşine düştüğünü gördük. Mercan'ın izini bulmak için kritik bir hamle yapan Merdan Dede olayın içinde olan Macit'in yanına yerleşti. Muhtemelen Macit'in Mercan'ı kaçıranlarla bir ilgisi yok. Sadece görgü tanığı olabilir. Yani Macit Mercan'ı kimin kaçırdığını gördü ve bu konuda Merdan Dede çok kritik bilgilere ulaşabilir. Böylece Mercan'ın yaşadığına dair çok önemli bir ipucu ortaya çıkmış olacak. Ilgaz ve Ceylin ise büyük bir umudun peşinden koşarak mucizeye tanık olacaklar. Geçmişte birbirlerini kıran, evlilik terapistine giden bu ikili yeniden Mercan için kenetlenecekler.
Bu arada Yekta geçtiğimiz bölümde Ilgaz'ın geçmişte Ceylin'e karşı kurallarını bozmadığını, Ceylin'in hatalarını ortaya çıkararak onu kayırmadığını söylemişti. İşte bu ve bu gibi nedenlerden dolayı boşanma kararı alındı. Ancak Mercan'ın bulunmasıyla bu ikili yeniden bir araya gelecek. Elbette bu sırada köşeye sıkışan avukat Nil boş durmayacak. Fakat Yekta bu defa Ceylin'in tarafında ve çok kritik hamleleri olacak. Son olarak Parla ve Çınar'ın ilişkisi zedelenmeye başlarken Osman'ın Can'la birlikte çevirdiği dümenler de yavaş yavaş ortaya çıkacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.